Herkese selamlar. Ben Ötüken. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber DPMS DR-10 silah sistemini inceleyeceğiz. Слава Україні, слава нації і пиздець з Російської Федерації. І пиздець з Російської Федерації. Слава Україні! Biz genelde bu silah sistemini uzun menzilli atışlar için kullanıyoruz. Yani bir nevi sniper amaçları için kullanıyoruz. Silah sistemine genel anlamda baktığımız zaman 416R paslanmaz çelik bir namlu materyali bizlere sunuyor. Namlu uzunluğuna baktığımızda ise 18 inçlik bir namlusu mevcut. .308 Winchester kalibreye sahip kendisi. .308 dediğimizde de 7.62 x 51 NATO ile hemen hemen aynı bir kalibre. Aralarında benim kendi gözlemlediğim fark olarak sadece çekirdekler arasında bir fark var. 308'in çekirdeği biraz daha sivriyken 7.62 x 51 NATO'nun çekirdeği biraz daha bombeli geliyor. 308 kalibre ile çalışıyor demiştik ama bu namlu bizim aynı şekilde 7.62 x 51 NATO fişeklerini kullanmamıza da izin veriyor. 20 fişeklik bir şarjör kapasitesi mevcut. Büyük bir kalibre kullandığından dolayı. Üzerine baktığımızda burada Picatinny rayı mevcut stok olarak geliyor üzerinde. Burada 15 inçlik bir Picatinny mevcut. Üzerine ne isterseniz takabiliyorsunuz. Biz bir gece görüş optiği taktık. Aynı zamanda gündüz de kullanabiliyoruz. Bu optiğe de silah sistemiyle alakalı genel bilgileri verdikten sonrasında değineceğiz. UTC markasına ait podları mevcut. Burada silahı atış yapılacak alana sabitlemek amacıyla bunu kullandık. Burada Steel markasına ait bir susturucu, baskılayıcı var. Bu susturucu, baskılayıcı da 720 gram ek bir ağırlık ekliyor silah sistemimize. Boyutlarına baktığımızda da uzunluğu 21,5 santim, çapı da 4.7 santim. 308 kalibreyle atış yaptığımız zaman 34 desibel kadar sesi azalttığını iddia ediyor. Biz de kullandık zaten. Gerçekten de silah sisteminde susturucu ve susturucusuz arasında gayet bariz bir fark mevcut. İçerisinde 13+1 odacık bulunuyor. Bu odacıklar ne anlama geliyor? Zaten adı üzerinde susturucu, baskılayıcı, içerisindeki odacık sistemleriyle çalışıyor. Siz fişeyi namluya verdiğiniz zaman ve tetiğe bastığınızda çekirdek buradan çıkarken aynı zamanda içeride bir gaz oluyor. Bu gaz da sesle doğru orantılı bir şekilde diyebiliriz aslında. İçerideki odacık sayısı arttıkça ve çapı büyüdükçe silah sisteminden çıkan ses de azalıyor. Susturucular da genel anlamda bu şekilde çalışıyor. Total uzunluğu ise susturucu hariç 105 santim uzunluğunda, ağırlığına bakarsak da 4 kilo 225 gram bir ağırlığı söz konusu. Namlu uzunluğu da 50.8 santimetre uzunluğunda. Etkili menzili ise 500 yard, yani metrik sisteme çevirecek olursak da 457 metre 2 santime kadar etkili menzili mevcut. Şimdi biraz da bu optiğimizden bahsedelim. Genel olarak nasıl özellikler taşıyor üzerinde. Bizim optiğimiz Part markasına ait NV008SP2 modeli. 64 GB bir hafızası var. Kayıt da yapabiliyor yani aynı şekilde. Yani bu mekanikten ziyade dijital bir optik arkadaşlar. 1920'ye 1080 piksel çözünürlüğü mevcut. Objektif lensine baktığımızda 50 mm ve 70 mm'lik opsiyonları var. Bizimkisi 50 mm'lik. Yakınlaştırma değerlerine baktığımızda ise 6.5x ile 26x arasında yakınlaştırma yapabiliyor. 26x tabii ki de dijital zoom arkadaşlar. Biz optikten baktığımız zaman bize 1024'e 762 piksel bir çözünürlük sağlarken video kaydı esnasında 1920'ye 1080 piksel çözünürlükte görüntüyü gösteriyor. İçerisinde balistik hesaplayıcısından tutun jiroskopuna, otomatik kayıt başlatmasına, Wi-Fi'ına, mikrofonuna ve renk modlarına kadar çeşitleri, özellikleri mevcut. IP67 su geçirmezlik sertifikası da mevcut. Şarj edilebilir, değiştirilebilir bir bataryayla çalışıyor. Li-ion batarya kullanıyoruz bunda. 18657 model Li-ion bataryayla çalışıyor. Silah sistemimize eklemiş olduğu ek ağırlığı ise 445 gram civarında bataryayla beraber. Boyutlarına baktığımız zaman da 182 milim bir uzunluğu, 71 milim bir genişliği, 57 milimde bir yüksekliği mevcut. Batarya ömrüne de değinecek olursak 8 saate kadar bir
batarya ömrü mevcut. Bu arada fotoğraf çözünürlüğüne de bakacak olursak 2592'ye 1944 bir fotoğraf çözünürlüğü bizlere sunuyor. Bağlantı tiplerine bakacak olursak USB Type-C ile bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde diyelim poligonda atış yapıyorsunuz. Ekranda gözükmesini istiyorsunuz. Mini HDMI ile de bağlantı yapabiliyorsunuz. Geri tepme dayanıklılığı ise 6000 Joule kadar gayet yüksek bir dayanıklılık bana göre. Burada da görüyorsunuz. İçerisinde IR ve LRF sensörleri mevcut. Yani genel anlamda bakacağımız zaman uzaktaki hedefleri etkisiz hale getirmek için gayet güzel bir silah sistemi arkadaşlar. Atış testi yapmak için, poligonda stres atmak için, kafanızı dağıtmak için de yine aynı şekilde güzel bir silah sistemi. Hedefinizi 300 metreye, 400 metreye koyuyorsunuz. Atışınızı yapıyorsunuz. Atışınız hedefi bulduğu zaman zevkten dört köşe oluyorsunuz. Böyle bir silah sistemi. Bu videoda atış testi yapamayacağız maalesef. Kusura bakmayın. Yalnızca teorik olarak bilgilerine değinmek mecburiyetinde kaldım. Ben Ötüken. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.